Dostlar herkese selam. Bugünkü YouTube videomuzda yarışma sonrası ilaç kullanımı ve yarışma sonrası toparlanma süreçlerinden bahsetmek istiyorum. İnşallah faydalı bir video olur herkes için. Öncelikle yarışma sonrası dinlenme neden gereklidir? Bu tarz bir konuya değineceğim. Şimdi bu yarışma sürecinde belirli başlı ilaçlar kullandığımız için veya vücut iç organlarımız zarar gördüğü için dinlenme gerekiyor. Neden dinlenme gerekiyor? Çünkü zaten bunun dinlenme kararını da şöyle vermeniz gerekiyor. Tabii ki bir kan testi verip onun sonucunda ne kadar zarar görmüş veya ne kadar değerlerimiz yükselmiş, bu duruma göre bir yol izlememiz gerekiyor. Benim bu yolda size önereceğim şeyler, ilk önce bir vücudunuzu kendinizi dinlemeniz. Kendinizi dinlemenizi tavsiye ederim. Nasıl hissediyorsunuz? Mental olarak nasıl hissediyorsunuz? Psikolojik olarak nasılsınız? Beden olarak, fiziksel olarak eski antrenmanlarınızı yapabilecek güçte misiniz? Bunların hepsi bir etken. Bunları sizin kendi planlarınız çerçevesinde değerlendirmeniz ve onun sonucuna göre devam etmeniz gerekiyor. Bazen kendi vücudunuzu dinlemeniz gerekiyor. Bunu başaramıyorsanız eğer birinden destek alabilirsiniz bu konuyla alakalı. Nasıl gidilebilir? Örnek veriyorum. Ya test sonucu çıktı. Normal değerler çok fazla yüksek değil. Çok normal çıkma olasılığı çok düşük de. Ee, Yükselmiş değerler ister istemez. İç organlar zarar görmüş. İşte böbrek fonksiyonları, karaciğer fonksiyonları yükselmiş. Bunu önce hafif antrenmanları çok fazla eskisi gibi yüklenmeden devam etmek. Belli bir süre, en azından bir hafta, yani bir haftayla 4 hafta arası gibi düşünelim. Yani bir aylık bir süreçte antrenmanları çok eskisi gibi yüklenmemek, beslenmeyi normal beslenme düzenine döndürmek. Yani temiz beslenelim yine tabii ki, ama örnek veriyorum, ev yemeği, anne yemeği gibi düşünelim. Bu tarz beslenme öneririm. Bol bol sebze, bol bol su tüketimi. Çünkü o su yükleme boşaltmasında ister istemez böbreklerimiz yoruluyor. Bunun sonucunda da farklı şeyler görebiliyoruz. Ve su atıcılar vesaire, bunlar devreye girdiğinde gerçekten böbrek çok fazla yoruluyor. Onları da çok fazla tavsiye etmiyorum tabii kullanımını. İlaç kullanımı nasıl olmalı? Bence TRT dozda gidilmeli belli bir süre. TRT dozda gidilip, örnek veriyorum, 6 hafta gibi. Sonrasında tekrar bir test yapılıp ona göre dinlenme yapılacaksa dinlenme, yoksa yeni bir hazırlık planı varsa yeni bir hazırlık planı çerçevesinde devam etmek olabilir. Dediğim gibi o süreçten sonra, yani kan testini tekrar verdikten sonra da duruma göre yine PCT gerekliyse PCT, PCT'ye gerek duymuyorsak, yani devam edeceksek bu sürece, tekrar bir hazırlık süreci yaşayacaksak tekrar bir protokol hazırlamakla, kişiye uygun bir protokol hazırlamakla devam edilmeli. Hatta antrenmanlarımızın sonuna veya başına mobilite egzersizleri, mobilizasyon egzersizleri eklemeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bu konuda ben kendim de çok sıkıntı çektim. Şöyle sıkıntı çektim. Esnekliğimiz vesaire çok olmadığı için, yani aslında şöyle, çoğu yarışmacı arkadaşımız, yani ben de buna dahil, yarışsın veya yarışması fark etmez, profesyonel yapmaya çalışan bu sporu çoğu kişi antrenmanı yapıyor, antrenman bitiyor, işte en sonunda esnemeyi aksatıyor veya öncesinde mobilite çalışması yapmıyor. Ben de kendimi dahil ediyorum bu konuya, çünkü ben de çok esnek bıraktım orayı. Bu konuda esnek olmamalıyız. Bence bu konuya daha çok dikkat etmeliyiz. Çünkü sakatlıklar gelebiliyor. Bunu yarışma sürecinde anlayamayabilirsiniz. Vücutta çünkü ister istemez bir ilaç, anabolik var. Testosteron yüksek. Yani eklemlerin çok fazla ağrı çekmeyebilir, ama sonrasında daha farklı sonuçlar gelebiliyor. Çünkü yarışma sonrasında bırakınca, belli başlı bir antrenman düzenine gelince, çünkü artık eski gücünde olmayabilirsin. O eski gücün olmadığı için de bazı problemler yaşayabilirsin. O yüzden mobilizasyon kesinlikle yapılmalı. Buna çok dikkat edilmeli, benim tavsiyem. Onun dışında bu süreçlerden geçmek tabii ki zor. Yarışma hazırlığı yapmayan hiç kimse zaten bunu anlamaz.
Bunu yapan bilir gerçekten. Yapan kişi yani bir yakın arkadaşınız olur. Yarışmada aynı podyuma çıkmış olduğunuz arkadaşınız olur. Gerekirse onlarla irtibata geçip paylaşın. Birlikte buluşun, görüşün, sohbet edin. Bu gerçekten sizi rahatlatacaktır psikolojik olarak da. Benim eşim de sporcu olduğu için aynı zamanda tabii şu an farklı iş yapıyor ama az çok benim yarışma sürecimde çok iyi anladığı için ben çok aşırı zorluk çekmedim. Son bir ay harici zaten diyette son bir ay zorlu geçiyor. Süreç bu şekilde ilerlemeli bence. En önemli konulardan biri de hormon dengesi. İster istemez bu ilaçları kullandığımızda bütün hormon dengelerimiz bozuluyor arkadaşlar. Bunu zaten herkes az çok hakimdir. Bu hormon dengelerini tekrar eski seviyeye getirmek çok mümkün mü? %100 eski duruma getirmek bence çok mümkün değil. Ee, Bunun için PCT uygulaması yapmanız gerekiyor. %100 yine gelmeyecektir belki ama en azından toparlanma süreci PCT yapılmalı. Kesinlikle PCT yapmalıyız yani. Bunu bazı insanlar işte ben PCT yapmıyorum falan. Ya çok ufak bir şey yapmışsındır. Kan testi yapmışsındır. Kan testi sonucunda bir problem, bir sorun yoktur. Normaldir her şey. Olması gerektiği gibidir. O ayrı mesele. Ama bir yarışma süreci atlattıktan sonra uzun bir süreç olduğu için o uzun süreci sonunda hormon baskılanıyor ister istemez. Testosteron hormonumuz düşüşe geçmeye başlıyor. Çünkü dışarıdan testosteron aldığınız zaman belli bir noktada ilk örnek veriyorum 4-6 hafta arasında çok yüksek çıkabilir kan testi verdiğinizde. Testosteron seviyeniz bayağı yükseliyor. Ama bu 6 aylık bir sürece, 7 aylık, 8 aylık bir sürece gittiği zaman dışarıdan daha fazla almaya başladığımız zaman vücut kendi üretimini durdurduğu için hormon baskılanıyor. O yüzden kan testi sonucunda dediğim gibi yapılması gereken tetkikleri yaptırıp e, bunun sonucunda ne yapılması gerektiğine ya profesyonel birinden destek almanız gerekiyor ya da biliyorsanız kendiniz yapmanız gerekiyor. Bir diğer konu da uyku düzeni. Uyku düzeni de çok önemli yarışma sonrasında. Biraz daha kendimizi dinlemeliyiz, vücudumuzu dinlendirmeliyiz, iyi uyku almalıyız. Neden? Çünkü yarışma sürecinde biliyorsunuz sabah kardiyolarına çok erken kalkıyoruz. Sabah kardiyo yapalım diye. Sabah kardiyo yapıyoruz. Öğleden sonra veya akşam tekrar bir antrenman yapmamız gerekiyor. Ee, Bu insanın vücudunu ister istemez yoruyor. Tabii o zaman anlamayabiliyorsunuz. Dediğim gibi vücutta çünkü belli başlı bir ilaçlar ve kullandığınız vitaminler size enerjik, dinç tutabilir. Ama yarışma sonrasında bu süreçte dinlenmeyi iyi yapmamız gerekiyor. Çünkü toparlanma süreci gerçekten çok zor. Hem mental olarak hem fiziksel olarak toparlanmayı çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Özetle arkadaşlar, yarışma sonrası acele etmeyip, vücudunuzu dinleyip, kendinizi dinleyip bu süreci gayet iyi yönetebilmeniz. Bu video eğer size katkı sağladıysa ne mutlu bana. Eğer katkı gördüyseniz, bu videodan bir şeyler çıkarabildiyseniz lütfen yorumlarda belirtelim ve kanalıma abone olup beni takip etmeyi de unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Böyle videolar devam etsin istiyorsanız tekrar dediğim gibi yorumlarda görüşelim.